çok zor bir şey. Bu da ne lan böyle? İşte araban da o. Araban derken ben sana 10 saniyelik araba dedim, 10 dakikalık araba demedim. Acı, bunu ya yarış çizgisine iterek götürürüz ya da harbiden çekişle gitse daha iyi. Kamillere bak ya. BMW olsa bu sorunla uğraşmayacaklar. Dalga geçmiyorum oğlum bak. 10 saniyelik bir araba getirdim sana. Yo, dalga geçmediğinin farkındayım ama burası yukarı Tokyo çöplüğü değil, burası yukarı Tokyo garaj. Pop to man. Pop ne lan? Ya kaputu aç kardeş işte. Oo, 2 CZ. Buna 15.000 dolarlık parçayı getirdik mi var ya, herkesi delik deşik edersin. Gerekirse bir gecede Japonya'dan getiririz. Japonya'dan. Bir gecede. Bir gece. Sana diyor. Burası Amerika değil. Bu da Dom değil, Doğu. Bir BMW ile bu sorunu asla yaşamazsınız. Ona 2 CZ olmaz. BMW daha sağlıklı olur bunda. Bence bunu sökelim, çöpe atalım. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Kanala efsane bir projeyle devam ediyoruz. Ama önce kadroyu çağırıyorum. Şovumuz bu kadardı. Başlayalım. Namzetimiz Lexus IS200 diye geçiyor. Bir de bunun IS300'leri var. Çünkü bunlar zaten Lexus tarafından iki şekilde üretildi. Bir tanesi 2 litre 6 silindir, ötekisi 3 litre 6 silindir. 3 litre olan tahmin edersin ki efsane 2JZ. Yani Supra'larda gelen motor ama atmosferik versiyonu. Lexus'un bu modeli 4 kişilik, 4 kapılı bir aile otomobili. Arkadan itişli, düzlemesine yerleştirilmiş motora sahip ve güzel bir otomobil. Hem spor hem konforlu bir aile otomobili aslında. Bu arabanın bir de Japonya'da çıkan özel bir modeli var. Toyota olarak çıkıyor. Altezza modeli RS200. İşte bak o ayrı. Çünkü onda 4 silindir, 2 litre, 20 valve motor olan 3S GE çıkıyor. Yani bizim daha önce bitirdiğimiz Toyota i86'ya koyduğumuz motor. O 8000 devir dönen 6 ileri şanzımanlı acayip bir versiyon. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu araç bu garaja 3 sene önce emanet olarak girdi. Ben yaklaşık bir 10 senedir bu aracın peşindeydim. Bu bildiğiniz Jant Max Cem abinin aracı. Hikayesini ondan dinleyeceğiz. Ama çok almak istiyordum. O da bir o kadar vermek istemiyordu. Ne yaptım ettim. Alttan girdim, üstten çıktım. Kapıdan kovdu, bacadan girdim. Arabayı aldım. Bir senedir bende ve bugün projeye başlıyoruz. İlandaydı. Takip ettim. Uzun bir müddet, herhalde birkaç ay. Aydın'daki Toyota bayisi zamanında eşine getirtmiş arabayı. Normal resmi ithal edilmiş bir araba. Yıllarca onlar binmiş. Ben onlardan aldım. Bir gün aradım. Adam bana şeyi anlatıyordu. Lexus Premium bir markadır. İşte buna burjuvalar biner. Lüks bir arabadır. Şudur budur anlatıyordu. Bunların dedim hepsini biliyorum. Ama bu arabayı Türkiye'de alabilecek 5 tane falan salak var. Ben de bunlardan birisiyim. Ben de dedim Camry, MR2, Celica, Levin, böyle gudubet bütün Japon arabalarından bir şekilde elimden geldi geçti. Eğer dedim verirseniz almak isterim. 20 demiştim herhalde. O olmaz ama 21 olur dedi. Öyle gelişti. Öyle aldık. Geldiğinde işte şeyle kıyaslıyorsun Türk insanı olarak otomatikman. E46 320 ya da E36 mı? İşte 326 silindir bir araba. İşte gidemez ama sesi güzeldir. İşte ama bunda kilit var. Herhalde biraz daha keyiflidir dedik. Neredeyse bir C280 ya da 328 kadar giden bir arabaymış. Aldıktan sonra öğrendik onu. Gel abi. Yeah. Mal bu. Abi. Tekerlekler kaynak bu arabanın. Kriko getireyim mi? Hiç mi? Kalabalığız, bir deneyelim. Kalabalığız, deneyelim abi. Bir kontrol et. 1, 2, 3. Ha. Şaftım var arabada. Önde bir şey takılıyor gibi. Şey takılıyor. Ne o, egzoz mu ya? Sanırım egzoz. Evet, katır üstüne. Katır, evet, katı oturmuş. Kat mı? Alabilirsek şuradan atlatabiliriz. Ha evet. İleri mi? Ha, bir ileri bir geri yapacağız abi. 1, 2, 3. Salla. Hadi oğlum. Hadi koçum.
Üçte yardıracağız, tamam mı? Sallamaya başla. 1, 2, 3. Tamam. Okey. Açar mı çektin frenini? Ha. Okeydir. Mal bu. Ben bu arabayı 2JZ koymak için aldım. O yüzden gücünün ne kadar olduğu hiç umurumda değildi. Bunun özelliği arabanın Supra'dan daha hafif. 2JZ geninde zaten var. 2JZ'li versiyonu var. Yani arabada çok büyük değişiklikler yapmadan orijinal kulağıyla, orijinal motoruyla 2JZ binebileceğim bir araba. Bu araç benim ilk defa 4 kapı sedan olarak üzerine çalışacağım bir otomobil. Bu aracı ben çok uzun zamandır almak istiyordum. Cem abinin hiç orada gönlü yoktu. Ne oldu, nasıl olduysa bir şekilde ikna ettik. Aldık. Zaten izleyenler daha önce videolarımdan biliyor. Bahçede duran üstü örtülü bir araç var. 3 senedir orada duruyor. Neyin nesi kimse bilmiyor. Şimdi geldim Jantmax'a. Cem abinin yanına. Diyeceksiniz ki ne alaka? Gelin size hikayesini anlatayım. İyi. Sen nasılsın? Şimdi sende bir işin var. Ama yani satmayı düşünmedim zaten. O bir satma değildi yani. O benim himayemden çıkarsa bu araba kime yakışır? Doğukan'a yakışır. Zaten araba nerede? Doğukan'da. Ve şunu biliyorum, bu araçtan sadece Türkiye'de 4 tane olduğu için ulaşılması zor bir araç. Zaten ben öyle araçları çok seviyorum. Ha bir de şimdi bu araç yurt dışında hiç bu kadar değerli bir araç değil. Amerika'da zibil, Avrupa'da zibil, Bulgar'da, Gürcistan'da orada burada para etmiyor. Gerçi yurt dışındaki birçok araba hani bizim, onlar için değerli değil, bizim için çok değerli ama hani bir şey vardır ya, bir suyu bakkaldan al 5 liradır ama havaalanında al 20 liradır, 30 liradır. Yani bir aracın da nerede olduğunu aslında farklı değerli kılabiliyor. Her türlü incelemeye açığız arkadaşlar. Birimizin görmediğini ötekimiz görecektir zaten. Başlıyor muyuz? Başladık. Başladık. Bir şey yapalım mı? Ben de bir taraftan krikoya kaldırayım mı? Sehpaya falan alalım. Altına bakalım. Mesela bu da değil. Sehpa yok ama krikoya kaldıralım, evet. Evet. Sürpriz bagaj bu arada. Ne çıkacağını beraber göreceğiz. Abi ben şöyle bir kere kaldırdım, indirdim. Bayağı sürpriz var içinde. Arabanın bütün parçaları burada değil. Döşemeler, camlar, motorlar falan onlar burada değil. Ama onun dışında yani iç döşemesi dışındaki ne varsa burada. Genel hayalin ne? Bunun prototyp mi olacak? Ne olacak? Şey mi yapalım? Abi bu Boy ölçüm aleti yok mu? ne ölçüm istiyorsun? Mıknatıs abi, eski usul. Tak 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 koyuyorlar ya böyle. Yok abi, gerek yok. Abi bu astar galiba değil mi? Bilek aslan, evet. Tabii böyle üzücü şeyler var. Var böyle tatsız şeyleri var ama bunlar çözülmeyecek. Arkadan mı kaldıracaksın, önden mi kaldıracaksın? Sen nereden kalksın? Öne kalacağım. Arkaya ben bir takoz atayım, ne olur ne olmaz. Ha, şu güzel bak. Hay, niye böyle bir şey yapmışız acaba biz? Bunu kesemezsin de kolay kolay. Bunu kesecek alet varsa senatta vardır zaten. Bundan bir tane GG plaka, eski İrlanda Büyükelçisi mi? Yalan olmasın. Erenköy civarında, Suadiye civarında bir tane var.
Beyaz o araba ama spor paket değil, kilitli diferansiyel, spor koltuk vesaire olmayan beyaz bir model. Bir tane Ankara'da geçenlerde gördüm, lacivert bir araba var. Toyota mı Lexus mu onu bilmiyorum ama bu kasa. Bir tane Mersin tarafında gümrükten girmiş bir bal köpüğü araba var. Herhalde bizimkiyle beraber 4. Serhat, sen bunun coilover'larına hakim misin? Yani bunun takıldığını ettiğini falan sen onları biliyor musun? Ben sıfırken görmüştüm işte takıldığında. Yani Yani coilover'lar bu arabaya takıldığında sen biliyorsun. evet. Peki bu coilover'lar bu araba yürürken mi takıldı? Hayır. Kazadan sonra. Kazadan sonra. O zaman sıfır yani coilover'lar. Coilover'lar sıfır takıldı ve yani büyük ihtimalle kazadan sonra takıldı ve hiç yürümedi bunlar. Anladım. Çünkü ben bunda coilover olduğunu biliyorum. Bagajda Supra frenleri var, onu biliyorum. Supra frenlerini ben de hatırlıyorum. Sürprizlere başlayalım mı? Sürprizlere başlayalım. Yalnız bak marka fanatikliği yapacağım ama bakar mısın abi kaç yıldır yatan araba. Altına bak Allah'ın seversen. Abi marka fanatikliği değil bu, senin dediğin gerçek bir şey. Yani evet abi bak kaç yıldır yatan mal bu ya. Yani bak abi şu altına gözle görülür hiçbir şey yok. Bu ihtimalle kurcalasan gene bir şey çıkmaz yani. Bu malzeme kalitesi çok ilginç abi bu dönemdeki Toyota'ların ya. Tek bir arabadan çaldı Toyota. Coilover'lar yeni. Hangisi? Bildiği gibi. AS86. Canım orada. Valla. Nasıl çaldı ya? Ama abi Yapma. A86, 85 o zaman galvanize saç yok. Şey yok, katoferez yok. Tamam şöyle düşün. 85 model başka bir Toyota'yı alsan da yine Aynen. AS86 kadar çürük değil ya. Bir E30 gibi Ya diyorsun yani. bagajını yapamamışlar. Yani Bagaj şimdi çürük. doğruya doğru. E30 bu kadar dışarıda kalsa tabanı bulamazsın. Yani Gerçekten. evet. Baksana abi hiçbir şey yok ya. Bulamazsın. Arabanın altında hiçbir şey yok. Çok oynamayın. Hiçbir şey yok derken temiz manasında. Bu sefer dalga geçmiyorum. Harbiden güzel. Bir şurada var herhalde. Traversin bastığı yerde bir şey var. Bu araba kazalı. Tam burada var. İşlem yapıldıysa orada belki bir şeyler çıkmıştır zamanında. Şey gibi hani ısıtırsın, düzeltirsin, pas kusar ya. Hı. Ona benzer bir hareket var. Yo, bu arabada düzeltme var bu arada. Evet. Burada var sadece. Yolun orası sağlam. Yandan girdi araba bak. O tarafta bir şeyler olması Orası lazım. sağlam. Burada var abi sadece. Öyle Çok mi? Küçük evet. Isıtıp düzeltme gibi pas kusma izi var. Kutu mutu sağlam. Kuşakları çok güzel. Şanzımanın bulunduğu bölgeler, havuzlar. Sonra kaza yaptım. Bir kaza. Eve giderken bazı araba kullanması keyiflidir, yolunu değiştirtir ya adama. Eve giderken ya dedim şuradan döneyim de oradan işte marketten bir şey mi alayım? Hatırlamıyorum. Bir kavşaktan sola döndüm. Dönüş için tekrar eve giderken dört yol ağzında bana yeşil yandı. Ama yolu görmüyorum o zaman. Bir pankart var. Yolu görmemi engelliyor. Işığa baktım yeşil, yola çıktım ben de. Yola çıkmamla bir Ford Connect polis arabasıymış. O vurdu. Sonra o kamera kayıtları yok dendi falan öyle. Suçlu ben çıktım yani o işte yeşilde geçmeme rağmen. Ama olan arabaya oldu. Kapılarını komple getirttim. Marşpiyel onarıldı. Direkte de vardı bir şeyler. Ama 70-80'le giden bir araba frensiz vurdu gibi düşün. O az buz bir kaza değil yani. Marşpiyelin düzelmesi ve direğin düzelmesi için Miktat Usta diye bir kaportacı yaklaşık herhalde bir 2 ay falan uğraştı aralıksız. O sadece o 2 parçaya. Çünkü o kadar hat ve kıvırım var ki orada. Kesip değiştiremezsin. Ya çok büyük arabanın iskeleti yani, yazık günah. Hani kapı değişmek, çamurluk değişmek çok basit, kolay işler de orayı değişmeyi istemedim. O kadar sağlam ki o kısmı arabanın. Marşpiyel. Zaten o marşpiyelin o kadar sağlam, direğin o kadar sağlam olması bize bir şey olmamasını sağladı. 70-80'le giden ve özünde ticari taşıt olarak geliştirilmiş bir şey o transit bize vuran. Az buz bir araba vurmadı yani bize. Ve az buz bir hızla da vurmadı. Buradan altı güzel görünüyor. Evet gerçekten düzgün ya. En önemli kısım bence orası abi. Şu içeri bir hortum gidiyor. O nedir abi? Biliyor musunuz o nedir? Hiçbir Sunroof. fikrim yok. Sunroof gideridir. Hangisinden bahsediyorsun? Şundan mı Tam bahsediyorsun? şu ortadaki bak orta. O evet, enteresan. Bir şey değil o. Evet, garip bir hortum var burada. Bakarız şimdi. Bu hortum değil yani Yeni nesilde partikül yıkama hortumu gibi bir şey. Ya bunlar biraz dolu oluyor ya Doğukan abi. Kim bilir ne. Bir sürü bir şey koyuyorlar bunlara. Gider gibi bir şey değil, bir bağlantı. Çünkü sıkıştırılmış kelepçe var üzerinde. Ama orijinal bir parça o kesin. İçini boşalttığımız zaman anlarız ya. Abi adamlar kaliteyi konuşturmuş yalnız ha. Abi şeyden 13 tane beyin çıkmıştı ya. Bizdeki söktüğümüz Lexus'tan. 13 yani. Kim bilir buna neler var. Ki bu daha ne yeni nesil bir araba yani. Fuarerde 13 beyin vardı. Garanti olsun indirelim mi arabayı? Şu kol neyde var acaba Toyota'da? Muhtemelen Corolla'daki aynıdır. Şu mu? Evet, değil mi? Muhtemel. Böyle bana avensiz anımsattı. Niye? Bak tampon mampon var. Bunlara bakalım durumuna falan. Şunu açmamız lazım abi bir şekilde.
Üf neler var oğlum arabanın içinde. Bu tavan döşemesiydi. Tavan. Tavan döşemesiydi bu. Atma abi. Şaka yapmıyorum. Abi Tamam, şaka şu yap kenar- bence. Yok niye şaka yapmıyorum biliyor musun? Belki ondan ölçü alıp nereden bulacağız oğlum tavan döşemesini? Türkiye'de 4 tane var bundan. Tavan değilmiş. Tavan değilmiş, kaput altıymış. Tavan döşemesi değilmiş hacı. Bu da benzemiyor reis. Bagajın hiç olabilir mi? Bakacağız ama çok böyle alt Önemli bir parça başka. var burada. Adamlar arabayı boşaltacak. Ben akşam olacak hala bunu açmaya çalışıyor olacağım. Başarıyorum. Niye abi ya? Niye yani? Güzel. Başardım. Reis orada bagaj çekme kolu gibi bir şey var mı? Ha çek bakayım. Çekili tut tamam. Devam et. Aç bakalım görelim. Arabanın yarısı burada. Oo. Heyecanlıymış. Güzel. Evet. O ne olduğunu o çok söyleyeceğim. sıkışırsa. O Şu bile çalışır. Çok garip bir şey ya. Ama abi alttan öyle devam etmesi garip değil mi? Çalışır Normalde abi. Talya Tabii gibi abi. kör bırakması lazım. Çalışır abi bu. Tabii hiç sıkıntı yok. 2 bump, 2 tamirat tamam. Bu aracı nereden bilirsin? Bu aracı çoğunluk Need for Speed Most Wanted'da ilk araçlardan bir tanesi olarak hepimiz hayata girmiş bir araç. Grand Theft Auto, GTA 5, orada Sultan Ares olarak bildiğimiz araç. Nereden baksan 30'un üzerinde filmde yer almış bir araç. Aslında hayatımızda çok olan bir araç. Ama Türkiye'de olan bir araç değil. Halbuki bana sorarsan bence Türkiye'ye çok hitap eden bir araç. Ama gelmemiş. duvara Bayağı asarsın. kıymetli bir parçanı buldum. Ha evet çok kıymetli. Gerçekten kıymetli. Şimdi sen Evet esas onlar parayı alan mal bu işte. Oğlum bunu çekiciye koy. Supra yazıyor mu üzerinde? Ne sesleniyorsun millete? Al bunu hemen yok abi çıkmadı desen ne olacak? Baksana üzerinde yazıyor mu? 4 piston. Öteki tarafa. diğer tarafta yazar da Ha Lexus. Laciverti. Laciverti. O sanki kulak şanzıman alttaki. değil mi? Bazı iptallerimiz var. Onlar kullanılmayacak zaten. Frenler Diske büyük olduğu zaman geçilmiş zaten ön taraf. klima Gene de parçası. koyalım. Bunlar. Bir kaliper daha var burada. Alt parça. Akış metre olduğunu zannettiğim Yok, hava filtresi. hava filtresi. Şu parçayı üste koyuyorum ha. Yeni BMW. Rezonatör. Aynı lan BMW gibi değil mi? Aynı BMW. Aynı BMW. Aynı. Aynı. Klima. Abi, Lazım. güzel parçalar Evet geliyor. bu arada arabayla ilgili enteresan bir bilgi veriyorum. Klimalı olacak. Klima var. Klimalı. Evet yorum alalım. Bence olması lazım, gerekli. Kim diyorsa geri zekalıdır. Kliması araba mı olur ya? Klimasız araba mı olur abi ya? Gözünü seveyim. Oo. Abo. Oo. Bunlar da arka frenler. Bu arada enteresan bir bilgi veriyorum arkadaşlar. Toyota, daha doğrusu Lexus veya Lexus Toyota bu kasayı BMW'nin 3 kasasının karşısına yapmış. Yani esasında bu aracın rakibi BMW'nin 3 kasa serisi. Yalnız muhatabımız yok. Celil gelmesi lazım. Evet değil mi? Gelsin bir de onun fikrini alalım. Onun önünde bir daha söyleyeceğim. Bu neyin kapağı biliyor musun? 3SG'ye beyin kutusunun kapağı. Hay şeyden Toyota'nın alışkınım. Evet. Evet güzel parça çıkıyor. Ne yapıyor? Bu arabada Türkiye'de sadece 4 tane var. Dördüncüsü de bu. Şimdi benim yapacağım stoklar o kadar bir değişik olacak ki bizim... Tamam sen devam et. Bu gönderme kime acaba bilmiyorum. Seviyoruz abi. O yüzden. Ya abi 2 tane BMW'ye bindim. Biri 30, biri 36. Radyatör. Bak BMW deyince aklıma bunlar geliyor. Hararet, radyatör, yağ kaçağı. Katılıyorum abi. 520 Bak BMW'm kokusu vardı. burnumda ya. Antifriz kokusu burnumda şu an, anladın mı? Hararet yapmış 36 yani. Abi kaç buji lazım? Doğru ustayı bulamamışlar. Ustalarınız bir kere kötüymüş ve yan sanayi parça kullanmışsınız. BMW'nin haberi var mı bu muhabbetten? Evet, bir şey daha veriyorum size. Dostlar buyurun. Oğlum kaç tane fren çıktı lan? Sanki fazla çıktı. Abi bir ara doğru ya. bir şeyler yaşamış galiba arabanın içinde. Var. Birazdan ben bekliyorum ya bizim çocuk Ha, çıkacak bir diye. Ölüsü var yani. Bir şeyler yaşamış. Abi onlar fren saçları, onlar kıymetli maalesef ki bulamayacağımız şeyler. Evet yurt dışı bunu seyrediyorsa Senat'ın dediği gibi bizimle büyük geçiyorlar. Maça yani geçiyorlar. fitiller var. Evet, bir arabayı araba yapan en önemli şeylerden Çünkü bu birini araba çıkarıyorum. yurt dışında 300 Euro'dan başlıyor. Çok iyisi ama böyle çok bombası hadi 10.000 dolar olsun, 10.000 euro olsun. Çok iyisinden bahsediyorum. Bu araç Türkiye'de neden rağbet görmez? Varsayıyorum. Çünkü onun rakibi BMW'ler sorgusuz satan otomobillerdi. Mercedesler
sorgusuz satan otomobillerdi. Bu araç ise onların karşısında güçlü bir rakip. Ama Japon. Fakat Türkiye geneline baktığım zaman Japon'da insanlar ya böyle dip performans otomobilleri odaklı ya da Japon ekonomik aile araçlarında. Şimdi bu araç baktığında 6 silindir, belki de ondan mı gelmedi acaba? Ben de merak ettim. Bu araç neden Türkiye'de rağbet görmedi? Halbuki tam Türkiye otomobili bence. Bence 6 silindir problemdi. Araya reklam. Toyota. Bak kulis kontrolü varmış. Kulis kontrol. Kulis. Abi o kapı kilidi lan. Oğlum niye bozuyorsunuz lan? Gaz pedalı diyecektim. Lexus First Aid Kit. Bak bayılırım böyle şeylere. Güzelmiş. Bunları direkt şeye götüreyim ben. Onur'a. Onur'a götürme, çocuk mesleğe bırakacak. Abi bundan sonrasını belediyeyi arayalım. Belediye gelsin oraya da çökelim işine. Getir abi. Ver onları ver. Emniyet kemerleri burada mı? Bak bakayım. Kapı kolları. Buyurun. Bakalım arabanın plakası neymiş? Plakalar. Evet, arabanın plakaları, ilk plakaları, eski plakaları. APP. APP'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Açılışını. Hiçbir fikrim yok. Amerikan Ha? Amerikan komutanı. Replika gibi Avrupa bir şey işte. diye biliyorum. Tarihi var mı? Kim bunlar? Futbolculardan anlamam. Bak, vardı şu köşede. bak gaz kelebeği bak. Güzel. Güzel şeyler çıkıyor ha. Evet. Bak orijinal bujinin şeyi. Kutusu, tarihi eser. Su. Hem de Toyota orijinal. Ben gidiyorum, yolumdayım. Bir tane daha kulis kontrolü. Bunlar diğer kriz kontroller. 4 tane kulis kontrolümüz var arkadaşlar. Tamam. Tüm tekerler için. Yani çok iyi kondisyonda değil ama toparlar mı? Toparlar. Yalnız çöp değil abi ha. Üzerinde yazılar falan duruyor baksana. Çok orijinal. Yani çok istersek kullanılabilir ama tabii. Bir şey de Altı bitik diyemedim. abi. Altı bitmiş. Ya yapılır. Yaptırırız yeniden en kötü. Nasıl Kalıp. yaptırırız? Aynen kalıpla alıp. Komple onu dışarı mı alacaksın? Aha. Abi biraz kafasını alalım mı? Dur, Bence- biraz kafasını alayım. Civatalardan şurada. Abi burada çok ciddi bir canlı yaşamış ama yani. Evet. Bizim Mevlüt Usta bayağı vurmuş. Mevlüt buradaymış, doğru söylüyorsun. Korkma lan biziz. Evet, arabanın en orijinal kısmını göreceğiz galiba. Çok Hissettim. iyi. Baksana. Oh yeah. Nice. Ya bak şey düşmüş oraya. En sevdiğim parçalardan biri daha bu da. Evet. Olmuş Fare çeyreğini yemiş. bebek. Yememiş bile o kadarını. Duruyor. Kullanılmamış neredeyse lan, anahtarlar falan. Alalım. Devam. Kırmadan şöyle bakalım. Evet. Harika. Kapı kolu şeysi mi? Alın abi bunu. Tut bunu da o. Oğlum ne güzel lan, bunu boşuna yapmamıştır adamlar. Bir amaç için yapmışlar. Ama adamlar. kullanmamışlar işte fareler. Kova lan. Çok ölçmüş. Harbi oğlum, baksana kova yani. Arabadan kova çıkıyor. Yıkama yaparsın. Gıcır. Tekerlek takozu kullanılmamış. Şu herhalde 1-2 sefer, bak ucu paslı olduğuna göre kaplamayı almış oradan. 1-2 sefer kullanılmış bu. Ya da bir sefer. Aa, iade edelim abi, bunun şeysi yok. Pensesi yok abi. Evet, orijinal. Çek. Ya yavrum. Üf. Ama jantı da güzel bu arada. güzel. Kendi Çok orijinal güzel. jantı inanılmaz. Kendi orijinal jantı çok güzel. Muhteşem. Çevir bakayım. Baksana şuna ya. Galiba duruyor bunun jantları Cem abi de. Şahane Kendi oldu. jantı mı? Kendi jantı. Fabrikasyon çıkar. Hiç Fabrikasyon. ihtiyacın yok biliyor musun? Jant Bak yani. bak harekete bak harekete. Cem abiye selam olsun. Ya adam. Demek ki şunu anlıyoruz. 10-15 senedir sticker'ı aynı adamın. Evet kurumsalını hiç değiştirmemiş. Biraz kaşınmaya başladım ben normal mi? Normal. Normal, çok normal o. Çok normal. Ben şey çekeyim mi buraya? Vakum. Yuttum. Bir tane 10 anahtar, 10 ufak lokma var mı? Var. Ha bir yere şeye gitmiş galiba. Özgün. Aynen Doktor Eko Özgün neymiş galiba. Bak. Bagajımızı gör. Al sana en sevdiğim takımımı kurdum. Bak. Oh harikasın. Evet. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Temizle sür. Allah var. Temizle sür. Japonların boyu güzel. Sadece Acele etmeyin. Dışını... Huyu vardı ya hatırlıyorum. bir garip bir tekniği vardı da evet. çözemedim. Aynen ben de Toyota'dan oturuyorum. Benim orada var. O dava dosyası. Gedizler Toyota. Gedizler Toyota abi. Hedefimiz son derece memnuniyetinizdir. Tamam. Şu döşemeyi de alalım da şuradan. Oo, burada keşke su olmasaymış ya. Yapma. Birazcık akvaryum var burada. İki tarafta da öyle ya. Suyun vermiş olduğu hasardan dolayı mı öyle söylüyorsun, yoksa içinde su olması mı rahatsız etti? Yani paslanmış olmasın diye. Gerçi galvanizli Bir şey bunların çıkmayacak şeyleri orada büyük ya. ihtimalle yok gibi gözüküyor. Ama hani Yok bir şey yok. Allah'ın sevdiği şey. aynen. Öteki taraf da öyle, su dolu. Gel bak.
Orada da muz var. Bizle beraber yaşıyor. Biz rahatsız olmuyoruz ondan. Gel buradan ne çıkacak bakalım. Vay sen ya. İnatçısın. Tamponu alın. Ver oradan. Uzat istersen bunu. Tank parçası herhalde bu. Otomatik miymiş bu? Yok, manuel. Gayet de güzel. Bildiğin arkadan iter araba. Doğru mu abi? Aynen öyle. Oldu. Ya, Proje bitti. Taktım. Bir de en sevdiğim tişörtümü giydim bugün anasını satayım. Leş gibi yaptım. Yeni çıkacak olan. Tuğkan, Öykü diyor ki, ben de diyor dışarıya çıkarken üstüne ne varsa çıkıyorsun. Doğukan'a giderken diyor temiz giyiniyorsun diyor. Nasıl olacak diyor. hakikaten lan, iki kapıya bakıyorum, Mazda 3 araba. Herkes başka bir şey söylüyor. Rüyalara döndü ya. Ve hiç kimsenin konuyla alakası yok oğlum. Herkes bir şey söylüyor, hiç kimsenin konuyla alakası yok. arada Dediğine daha- geldi, evet. Gördüğüm saçma rüyalar. Daha fazla parçası var mı? Hepsi bu kadar mı? Abi, bildiğim kadarıyla Anksiyetelerim vardı çünkü arka kapı kollarım veya ön kapı kollarım çıkmadı. 2. belki çıkar bakalım. İnşallah. İnşallah. Şimdi arabayı havalandırmaya bırakıyoruz. Civat arıyor. Değil mi attı mı? Doğukan abi. Çünkü kabarmaya başlayacağız Klima birazdan. değil mi? Neymiş arabamızın Ulan bir de markası? klimayı kesmişler, ne gülerim var ya. Evet. Aa, Lexus bulmuş. Çok iyi. Nasıl? Bence gayet güzel. Çok iyi. Doğucuğum bak. Amblemden kurtulduk. Nobuoki Katayama. Bir yerden hemşehrim sayılır. Yani şaka bir yana Nobuoki Katayama, öyle herkesin ismini zikretmeyi sevmem ama bu adamı ne diyorum? Çünkü bu projenin başında duran kişi Katayama'ydı. Katayama kim? AE86 üretildiği zaman o ekipteki çalışan tasarımcılardan. Yani o arabayı tasarlayan kişi bu arabayı da tasarladı. Bence konu kapanmıştır. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Celil fark etti şimdi. Bak. Ya illaki sonradan gördük ama iyi bir detay oldu. Fare burada tesisatıymış mesela. Benim araba yandı bu yüzden. Senin araba bundan dolayı mı yandı? Motor tarafından 6 tane kablo yemiş, 4'ü aynı renk. Birleştirdik, torkta yandı. Şunları su tutabilirsin. Su çekiyor bu. Şuraları. İçini bir alayım da çamur olmasın abi. Boşaltır öyle Ha, al. tamam, mantıklı söylüyorsun. Bu arada arkadaşlar GTR Oversize tişörtlerim çıkmıştı. Bu hafta itibariyle şöyle bir sürpriz yapalım dedik. Babalar soruyor. Ya neden çocuklar için yapmıyorsun diye. Artık babalı oğullu giyebileceğiniz ilk tasarımımızı çıkarttık. Bunun yanı sıra 2 sürpriz daha var bu hafta çıkan. Onlara göstereyim. İçimizde kaldı. Midnight Purple GTR R34 mousepad'imizi yaptık. Ama tabii bir şey daha var. Bence takipçilerin çok sevineceği mousepad'imiz Otopark 2. Abone olmadıysanız abone olun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.